Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 5 şişle yapılan kaz ayağı modelini anlatacağım. Çok beğenilen bir model, çok da istek aldı. Hatta bir takipçimin de işi yarım kalmış YouTube kanalım çalınınca özellikle de onun için çekmek istedim. Siyah ve beyaz bu modele çok yakışıyor gerçekten. Kendi rengi. İsterseniz siz farklı renklerle de deneyebilirsiniz. Ama siyah ve beyaz gerçekten çok güzel gösteriyor bu modeli. Kendi orijinal rengi. Patik burnumu hazırladım ben. Daha önce videosunu çektiğimde 3 numara şişle yapmıştım. Bu defa 2,5 numarayla yapmayı tercih ettim. Siz kendi elinizin ayarına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Artırmalarımız yine aynı olacak. Her şişte 15 ilmek var. Sadece şiş numaramı azalttım. Yani 2,5 numarayla örmeyi tercih ettim. Eğer patik burnu başlangıcını bilmiyorsanız bu videonun altına linkini bırakacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Modelimize şöyle yakından bakalım. Çok güzel bir model gerçekten. Çok beğenilen bir model. Her tarafını kaz ayağı modeli olarak yaptım. Sadece burun kısmında ve topuk kısmında model yok. Bu şekilde modelimizi yapacağız. Her ayrıntısını göstereceğim sizlere. Çok güzel bir çalışma bence. Benim elimin ayarına göre videoda vereceğim ölçüler 38-39 numaraya uygundur. 3 numara şişle yapacaksanız yine örme sayısını, yani şu model sayısını, buradan sonraki sayıyı hepsini söyleyeceğim. 2,5 numarayla yaparsanız yine bu sayılarda yaparsınız. 3 numarayla yapacaksanız yine sayılarını vereceğim sizlere. Şimdi isterseniz Bismillah diyerek başlayalım. Rengimiz zaten belli, siyah ve beyaz. Şöyle iplerimi bir kenara alıyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum desteğiniz için. Ben dediğim gibi patik burnu başlangıcını yaptım. Her şişimde şu anda 15 ilmeğim var. Artırmalarımı tamamladım. Modelimi artırma bittikten sonra kuracağım. Beyaz ipimi bağladım. Hemen başlayalım isterseniz. Birinci ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Bir ilmek beyaz ördüm. Bir ilmek siyah. Beyaz ipimi alıyorum. 3 ilmek beyaz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek beyaz ördüm. Bir siyah örüyorum. Bir beyaz örüyorum. Bir siyah. Tekrar 3 ilmek beyaz. 3 ilmek beyazdan sonra tekrar yine bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. 1, ikinci şişime geçtim. 2, 3. 3 beyazdan sonra yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. 1, 2, 3. Bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. 3 beyazdan sonra bir siyah. Üçüncü şişime geçiyorum. Bir siyah örmüştük burada. Bir beyaz, bir siyah ve 3 beyaz örüyorum. Devam ediyorum. Model gördüğünüz gibi kendini tekrarlıyor. Bir siyah, bir beyaz, bir siyah. Sonrasında 3 ilmek beyaz. Bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. Hemen dördüncü şişime geçiyorum. Birini buradan ördüm. 2 tanesini de dördüncü şişimden öreceğim. 3 beyaz oldu. Yine bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 ilmek beyaz. Model bu ilmek sayısına tam oturuyor. Bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 ilmek beyaz. Son ilmeğimi siyahla örüp modelimizin birinci sırasını tamamlamış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi siyah ipimi alıyorum. Siyah ipimle birinci ilmeğimi örüyorum. İkinci sıramıza geçtik.
Bir ilmek siyah ördüm. Beyaz ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek beyaz ördüm. Bir siyahtan sonra 4 ilmek beyaz. 2 ilmek siyah örüyorum. 4 ilmek beyaz. 1, 2, 3, 4. 4 beyazdan sonra tekrar 2 ilmek siyah. Yine 4 beyaz. 1, 2, diğer şişime geçiyorum. 3, 4 beyaz. 2 ilmek siyah. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. 4 beyaz, 2 siyah olarak sıramızı bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Başlangıçta dediğim gibi ikinci sıramızın başlangıcında bir siyahla başladık. 4 beyaz. Sonrasında 2 siyah, 4 beyaz. 2 siyah, 4 beyaz olarak sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. 4 beyaz, 2 siyah olarak ördük bütün ilmeklerimizi. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. Siyah ipimi aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek siyah örüyorum başlangıçta. 1 ilmek beyaz örüyorum. Tekrar siyah ipimle 1, 2, 3, 4, 5 ilmek siyah ördüm. 1 ilmek beyaz örüyorum. Şimdi burada neden 4 siyah? Model burada yarım olduğu için 4 siyah. Normalde 5 siyah olması gerekiyor. Sıra sonundaki ilmeğimizi zaten siyah olarak ördüğümüzde buranın ilmek sayısı da tamamlanmış olacak. Buradan sonra tekrar 5 ilmek siyah örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ilmek siyah, 1 ilmek beyaz. 3. sıramızda bu şekilde. 5 ilmek siyah örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek siyah, 1 ilmek beyaz. 5 ilmek siyah, 1 ilmek beyaz. Böylelikle sıramızı tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi 5 siyah 1 beyaz olarak sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramı tamamladım. 4. sıramıza geçiyoruz. Modelimizin 4. sırasındayız. Siyah ipimle 1, 2, 3 ilmek örüyorum bu defa. 3 siyah ördüm. 1 ilmek beyaz. Sonrasında 5 ilmek siyah örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 siyah örüyorum. 1 ilmek beyaz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek siyah. Hemen diğer şişime geçiyorum. 1 ilmek beyaz. 5 ilmek siyah. 2, 3, 4, 5 ilmek siyah. 1 ilmek beyaz. Bu sırada da yine aynı şekilde 5 siyah 1 beyaz olarak sadece ilmek kaydırmış olduk. Şöyle bakın. Başlangıçta bir önceki sırada 4 siyah 1 beyaz olarak ördük. Bu sıramıza başlarken yani 4. sıramıza başlarken 3 siyah 1 beyaz. Sonrasında 5 siyah 1 beyaz olarak devam ettik. Şimdi sıramızı tamamlayalım bu şekilde. Sıra başında görüşelim. Sıramızı tamamladık. 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda siyah ipimle 1, 2 ilmek örüyorum. 2 ilmekten sonra 1 ilmek beyaz örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek siyah ördüm. 1 ilmek beyaz örüyorum. 5 ilmek siyah, yine 1 ilmek beyaz örüyorum. Böyle devam edelim yine. Başlangıçta 2 siyahla başladık. 2 siyah 1 beyaz, sonrasında 5 siyah 1 beyaz olarak devam edelim. Burası zaten buraya geldiğimizde model tamamlanıyor. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. Modelimizin bir sonraki sırasına yani 6. sıramıza geçiyoruz.
Siyah ipimi aldım. 1 2 ilmek siyah örüyorum. Beyaz ipimi aldım. 1 2 3 4 ilmek beyaz ördüm. 2 ilmek siyah örüyorum. 1 2. Sonrasında 4 ilmek beyaz. 1 2 3 4 ilmek beyaz örüyorum. 2 ilmek siyah. 1 2. Yine 4 ilmek beyaz. 1, hemen ikinci şişime geçiyorum. 2 3 4. 4 beyaz ördüm. 2 ilmek siyah. 4 ilmek beyaz. 2 3 4 ilmek beyaz. 2 ilmek siyah. Yine aynı şekilde 4 beyaz 2 siyah olarak sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Görünümü böyle. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramı tamamladım. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Siyah ipimi aldım. 2 ilmek siyah örüyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Hemen şöyle beyaz ipimizi alalım. 1 2 3 beyaz ördüm. 1 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 3 ilmek beyaz. 1 2 3 beyaz. Şimdi burayı hatırlamışsınızdır, bakın. Bu sıra ilk başladığımız sıra. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. 1 siyah, 1 beyaz. Pardon, şurada başlangıçta şey yapacaktık. Beyaz ilmekle başlayacaktık. Burayı tekrar sökelim. Kusura bakmayın, burada bir hata oldu. İlk ilmeğimizi beyazla örecektik. Hemen burayı ben tekrar söküp geliyorum. Evet, ilmeklerimi tekrar söktüm. Kusura bakmayın. Şurayı unuttum ben. Birinci ilmeğimizi beyazla örüp başlıyoruz. Burayı her bu modeli ördüğümde karıştırıyorum. O yüzden yine karıştırdım. Tabii ki kusura bakmayın tekrardan. Şimdi bir sonraki sıranın başlangıcındayız. Kafalar karışmasın. Birinci ilmeğimi beyazla ördüm. Bakın, başlangıçta ne yapmıştık? Bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz örmüştük. Burada da yine aynı şekilde, yani başlangıca dönmüş olduk. Bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. Sonrasında tekrar bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. Bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. Bu şekilde devam ediyoruz. 2 ilmek de buradan ördüm. 3 beyazım oldu. Bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. Model bu şekilde devam ediyor. Şimdi tekrar anlatımı yapacağım. Bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. Tekrar bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz olarak sıramıza devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın, burada kafamız karıştı. Benim biraz önce kafam karıştı. 2 siyahla başlamıştım. Tabii ki 2 siyahla başlamıyoruz. Bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. Sonrasında tekrar bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. Yani başlangıçta nasıl başlamıştık? Bakın burada. Bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. Bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. Burada aynı şekilde. Sıramızı böyle tamamlayalım. Sıra sonunda görüşelim. Evet, sıramı tamamladım. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bakın, burada başlangıca dönmüş olduk. Şimdi ikinci sırayı öreceğiz burada. Bakın, bu ikinci sırada ne yapmıştık? Burada da yine aynısını yapacağız. Başlayalım. Birinci ilmeğimi siyahla örüyorum. Beyaz ipimi alıyorum. 1 2 3 4 ilmek
beyaz ördüm. 2 ilmek siyah örüyorum. 1 2. Bir siyahla başladım. 4 beyaz. Sonrasında 2 siyah, 4 beyaz. 1 2 3 4. 4 beyaz ördüm. Tekrar 2 siyah. 1 2. Yine 4 ilmek beyaz. Hemen diğer şişime geçiyorum. İkisini de buradan örüyorum. 4 beyazım oldu. 2 ilmek siyah. 4 ilmek beyaz. 2 ilmek siyah. 4 ilmek beyaz. 2 ilmek siyah. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Model kendini göstermeye başladı. Şu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Siyah ipimi aldım. 1 2 3 4 ilmek siyah örüyorum. 1 ilmek beyaz. 1 2 3 4 5 ilmek siyah ördüm. Başlangıçta 4 siyah örüyoruz. Yine burada söylemiştim sizlere. Sıra kendini tekrarlıyor. Buradaki son ilmeği de siyah ördüğümüzde burası tamamlanacak. Şimdi buradan sonra 5 siyah 1 beyaz olarak devam ediyoruz ilmeklerimizi örmeye. 1 beyaz ördüm. 4 ilmek 5 ilmek siyah örüyorum. Hemen diğer şişime geçtim. 5 siyah 1 beyaz. 1 2 3 4 5 siyah ördüm. 1 ilmek beyaz ördüm. 5 ilmek siyah örüyorum. 2 3 4 5 siyah ördüm. 1 ilmek beyaz. Böyle devam edelim. 5 siyah 1 beyaz olarak sıramızı örüp gelelim. Sıramı tamamladım. Sıra başındayım. Siyah ipimi alıyorum. 1 2 3 ilmek siyahla başladım. 1 ilmek beyaz örüyorum. 3 siyah ördüm. Sonrasında 1 ilmek beyaz. Devam ediyorum siyah ipimle. 1 2 3 4 5 ilmek siyah örüyorum. 1 ilmek beyaz. 5 ilmek siyah, 1 ilmek beyaz olarak sıramı tamamlıyorum. Şöyle. Model yine dediğim gibi kendini tekrarlıyor. Neredeyiz şu anda? Bakın şu kısımdayız. Şimdi bu ikinci sırasını yapıyoruz. Şu kısmı yapıyoruz. 5 siyah 1 beyaz olarak sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Siyah ipimi aldım. 2 ilmek siyah örüyorum. 1 ilmek beyaz. Siyah ipimle 1 2 3 4 5 ilmek siyah örüyorum. Şurada ilmeğimi, telini kaçırmışım. 5 ilmek siyah ördüm. 1 ilmek beyaz örüyorum. Tekrar 5 siyah 1 beyaz olarak sıramıza devam edelim. 5 siyah 1 beyaz olarak gördüğünüz gibi bakın şu kısmı yapıyoruz. Hemen şişimle göstereyim. Şu kısmı yaptık. Bakın son şuradayız. Yine burayı bitirdikten sonra bir sonraki modele başlayacağız aynı şekilde. Şimdi sıramızı 5 siyah 1 beyaz olarak tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Siyah ipimle 2 ilmek örüyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Pardon, şöyle öreyim. 2 siyah ördüm. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle 1 2 3 4 ilmek beyaz ördüm. Tekrar 2 ilmek siyah örüyorum. 4 ilmek beyaz. 1 2 3
4 ilmek beyaz ördüm. 2 ilmek siyah örüyorum. Yine 4 ilmek beyaz, 2 ilmek siyah olarak sıramıza devam edelim. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Burada yine başlangıca dönmüş olacağız bu sıramızda. Ne yapıyoruz? Birinci ilmeğimizi beyazla örüyoruz. Bir ilmek beyaz. Bir ilmek siyah. 3 ilmek beyaz. 1, 2, 3. 3 beyazdan sonra bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. Tekrar bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 3 beyaz. Bu şekilde modelimiz kendini tekrarlıyor. Yani bu sıramızda da yine başlangıca dönmüş olduk. Böyle devam edelim. Modelimizi kurmaya umarım açıklayıcı olmuştur. Zaten bakın bayağı bir anlattım sizlere. Bu model bu şekilde kendini tekrarlıyor. Eğer yani buradan sonrasını devam edemeyecek gibi olursanız videoyu bu sıradan itibaren tekrar başa alın. Modele başladığım sırada buradan sonrasını yine başlangıca dönüp videoyu tekrar izleyip devam ettirebilirsiniz. Çünkü aynı şeyler tekrarlanacak. Buradan sonra böyle devam edeceğiz. Kaç tane devam edeceğiz? Şimdi bu birinci modelimiz yarım. Hemen diğer patiğimden göstereyim, daha açıklayıcı olur sizler için. Şu modelimiz yarım, bakın yarım olarak başlamıştık. Sonrasında şu da tüm modelimiz. 1, 2, 3, 4 tüm. Başlangıçta da yarım modelimiz var. 4,5 yapmış olacağız. Eğer 2,5 numarayla benim gibi yaptıysanız 4,5 model yapmanız yeterli olacaktır. 3 numarayla yapacaksanız hemen şöyle göstereyim. 3,5 model. Yani başlangıçta yarım, sonrasında da 3 tane tüm olarak yaparsınız. Modeli nerede bitireceğiz? Bakın şu kısım var ya. İşte şu kısmın 1, 2, 3 çapraz şu kısmında burayı da öreceğiz. Yani bir sonraki şu kısma modele başlamadan bitirmiş olacağız. 3 numarayla başladıysanız yani 3,5 model yapmanız yeterli olacaktır. Şuraya kadar. Bakın şişimin olduğu yere kadar. Yani şu 3. modeli tamamlayıp şu kısmı da yapacaksınız. Şöyle göstereyim. Şu son modeli yaptıktan sonra ayrımı yapacağız. Orada bekleyelim. Ayrımı nasıl yapacağım ve ayrımdan sonra modeli nasıl böyle bozulmadan devam ettirdim, onu anlatacağım. Hepsini ayrıntılı bir şekilde. Ben şimdi 4 tane modelimi yapacağım. Dediğim gibi 4. modelin şöyle göstereyim. 4. model, burada ilmekleri yerlerini değiştirdiğim için 3. beyaz ilmek buraya kaydı. Normalde 3. beyaz ilmeğimiz burada. Şimdi ilmeklerin yerini değiştirdiğim için bakın şurada görünüyor beyaz ilmeğim. Çünkü çapraz olarak yerlerini değiştireceğim ayrımı yaparken. Hemen şuradan göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu da yarım modelimiz. 4,5 modeli tamamladım. 4. modelinde dediğim gibi şu kısmını bitirdim. Şu kısmını bitirdim. Yani 5 siyah 1 beyaz olarak ördüğümüz kısım. Burayı bitirdikten sonra bekleyelim. Ayrımda nasıl yapacağımızı, ayrımdan sonraki modeli nasıl kuracağımızı hepsini anlatacağım. Oraya kadar modelimizi tamamlayıp gelelim. Ayrıma kadar modelimizi tamamladık. Toplamda 4,5 modelimizi yapmış olduk. Dediğim gibi bakın birinci modelimiz yarımdı. Yarımdan sonra da 4 tane modelimizi yaptık. 5. modele başlamadık. Şu kısımdayız. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi burada ayrımımızı yapacağız. Modeli ayrımdan sonra da devam ettirebilmek için burada iplerimizi kesiyoruz. İkisini birden kesiyoruz. İkisini birden keselim. Ayrımı yapacağız şimdi. Hemen şöyle. Bakın kestikten sonra birinci şişim ve ikinci şişim. Şimdi birinci şişin sonundaki beyaz ilmek, ikinci şişinde birinci ilmeğini ne yapıyorum? Yerlerini değiştiriyorum. Şöyle. Bakın şu birinci şişimin sonundaki beyaz ilmeği ikinci şişime geçiriyorum. Geçirdikten sonra beyaz ve siyah ilmeğimi
yerlerini değiştiriyorum. Yani ikinci siyah ilmeğimi battım. Beyaz ilmeği çıkardım. Arkadan tekrar taktım. İlmeklerimin yerini böyle çapraz olarak değiştirdim. Hemen siyah ipimi alıyorum. Kesmiş olduğum siyah ipimi aldım. Şuradan ikinci şişimizden örmeye başlıyoruz. Ayrımımızı bu şekilde yaptık. İplerimizi kestik. Siyah ipimizi tekrar buradan bağlayıp direkt modeli devam ediyoruz. Hemen şöyle siyah ipimi alıyorum. Yalnız burada bir tane ilmek keseceğiz. İlk iki ilmeğimizi birlikte alarak bir tanesini keseceğiz ki modelimiz tam olarak otursun. İlk iki ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kestiğim ilmekten sonra haroşa olarak örüyorum. Haroşayı ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimiz bu kestiğimiz ilmek. 2, 3, 4 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ben düz olarak örmeyi tercih ediyorum. 4 ilmeğimiz haroşa. Burada da 4 ilmeğimiz haroşa olacak. Modelimiz tam otursun diye. Hemen burada 4 haroşadan sonra beyaz ipimi tekrar alıyorum. Modeli ayrımdan sonra da devam ediyorum. Beyaz ipimi bağladım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi beyaz olarak ördüm. 2 ilmeğimi siyah örüyorum. Tekrar 4 ilmeğimi beyaz örüyorum. Model aynı şekilde devam ediyor. Sadece ön yüzden ve arka yüzden öreceğiz ilmeklerimizi ayrımı yaptığımız için. 4 beyaz ördüm. Hemen arkadaki yani taban kısmındaki şişlerimize geçiyoruz. 4 beyazdan sonra 2 siyah örüyorum. Yine 4 ilmek beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 beyaz, 2 siyah. 4 beyaz, 1, 2, 3, 4. 2 ilmek siyah. 4 ilmek beyaz. Hemen diğer şişime geçiyorum. 2, 3, 4 beyaz ördüm. 2 ilmek siyah örüyorum. Tekrar 4 beyaz, 1, 2, 3, 4. 2 ilmek siyah. 4 beyaz örüyorum. Şimdi burada ikisini ördüm. İkisini ördükten sonra şuradaki beyaz ipimi yani kesmiş olduğum beyaz ipimi buradaki beyaz ipime sabitliyorum. İpimi kestiğim için ilmek boşta oluyor. O yüzden sökülmemesi için buraya sabitledim. Kalan ilmeklerimi örüyorum. 4 ilmek beyaz ördüm. Şimdi bu tarafı da örmemiştik. Devam ediyoruz burada. 2 ilmek siyah örüyorum. 1, 2. Şimdi siyahla ördüm. Burada da siyah ipimi aldığımda şurada kesmiş olduğum siyah ipimi bu siyah ipimle sabitliyorum. Şöyle örerken. Böyle sabitleyelim ki çünkü ilmekler boşta kalıyor. Bu ip sökülebilir. Yani ilmeklerimiz sökülmesin. Şöyle hemen sabitledik. İplerimi arkaya alıyorum. 2 siyah ördüm. 4 ilmek beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek beyaz ördüm. 2 ilmek siyah örüyorum. Burada 1, 2, 3 ilmek beyaz örüyorum. Çünkü burada 4 tane haroşa olması gerekiyor. Modelimizi bu şekilde 3 ilmek beyaz örüyoruz. Şimdi siyah aldım. Son 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 4 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Arka yüze döndüğümde modele devam edeceğim. Devam ederken de dikkat edelim. Modeli ön yüzden bakalım hangi sıradayız, nasıl yapacağız. O şekilde önden bakıp arkaya o şekilde modeli kurabilirsiniz. Şöyle döneyim arkaya. İlk 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3,
4 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi beyaz ipime gelince ipimi öne aldım, siyahı. Çünkü arkada kalmaması gerekiyor. Arka yüzden ördüğümüz için siyahı öne aldım. Beyaz ipimi aldım. Örmeye devam ediyorum beyaz ipimle. 1, 2, 3. 3 ilmek beyaz ördüm. 1 ilmek siyah örüyorum. Şimdi ben burada yani birini bırakıp birini almıyorum. İpi birden bu şekilde yürütüyorum. 3 beyaz, 1 siyah. 1 beyaz, 1 siyah. 3 ilmek beyaz. Tekrar devam ediyorum. 1 siyah. Şöyle 1 siyah. 1 beyaz. Hemen diğer şişime geçiyorum. Yavaşça örüyorum burayı ki siz de rahatça örebilirsiniz. 1 siyah, 3 ilmek beyaz. 2, 3. Tekrar 3 beyazdan sonra yine aynı şekilde 1 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz. Ters olarak örüyoruz ilmeklerimizi, dikkat ettiyseniz arka yüzde olduğumuz için. 3 beyazdan sonra 1 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz. İkisini ördüm. Üçüncüyü de bakın buradan örüyorum. Tekrar 3 beyazdan sonra 1 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz. Bir siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz. Bir siyah, 1 beyaz. Son şişime geçiyorum. 1 siyah, 3 beyaz. Son olarak yine 1 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz örüyorum. Kalan son 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Beyazı bıraktım, siyahı aldım, arkaya aldım ilmeğimi. Bunları da haroşa olarak örüyorum. Hemen şöyle döneyim. Ön yüze döndüm. Arka yüzde bakın modelimi bu şekilde devam ettirdim. Ön yüze döndüm. Modele aynı şekilde devam ediyorum. İlk 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonrasında hemen siyahı bıraktım. Gördüğünüz gibi beyazı aldım. 1, 2, 3 ilmek beyaz, 2 ilmek siyah, 4 ilmek beyaz, 1, 2, 3, 4 beyaz, 2 siyah. Hemen diğer şişime geçiyorum. İplerim birbirine dolaştı. O yüzden açmada biraz sıkıntı yaşıyorum. İkinci siyahımı buradan örüyorum. 4 ilmek beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4 beyaz ördüm. 2 ilmek siyah örüyorum. 4 beyaz, 2 siyah. İpleri yürütürken yani model kurduğumuz için 2 ipi birden yürütürken böyle çok gergin yapmayın ilmekleri, yani ipleri şöyle gergin olmasın. Bakın şöyle çektiğimde gayet gevşek duruyor iplerim. Yoksa modeliniz çok sıkı olur ve ayağınıza giymekte zorlanırsınız. 4 beyaz örüyorum. 2, hemen diğer şişime geçiyorum. 3, 4 beyaz, 2 siyah, yine 4 beyaz, 2 siyah. Yani dediğim gibi ön yüzden karıştırmazsınız ama arka yüzden ön tarafı kontrol ederek yaparsanız model tam olarak oturacaktır. Umarım karıştırmazsınız arka yüzden de. Ben birkaç sıra daha anlatacağım. Sonrasında tabii ki anlatmayacağım. Video çok uzun olur yoksa.
2 siyah örüyorum. Birincisini ördüm burada. İkinciyi de buradan örüyorum. 4 beyaz örüyorum. 2 siyah. 4 beyaz. Son 4 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Haroşa olarak ördüm. Şimdi arka yüze geçtiğimizde hangi sırada olacağız? Bakın şurada. Şu sıramızdayız. Bir beyaz, 5 ilmek siyah. Bir beyaz, 5 ilmek siyah öreceğiz arka yüzden. Hemen başlayalım. Arka yüze dönelim. İlk 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4. İpimi öne aldım. Beyaz ipimi alıyorum. Bir ilmek beyaz ördüm. Beyazı bıraktım. Tekrar siyahı aldım. 5 ilmek siyah örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 siyah ördüm. Bir ilmek beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Diğer şişime geçiyorum. 5 siyahımı da buradan örüyorum. Bir ilmek beyaz. 5 siyah, bir beyaz olarak arka yüzden de bu şekilde örüyoruz. 5 siyah, bir beyaz. 5 ilmek siyah, bir ilmek beyaz. Devam edelim. Arka yüzü bu şekilde örelim. Bu biraz karışık bir model olduğu için hani çok fazla burayı da kesmek istemiyorum. Durdurmak istemiyorum. Kafa karıştırabilir. Ben bile yıllardır ördüğüm bu modeli her defasında mutlaka yanlış yapıp söküyorum yani. 5 ilmek siyah. Yine son şişime geldim. 4 siyahı buradan ördüm. 5.'yi buradan örüyorum. Bir beyaz. 5 ilmek siyah. Bir ilmek beyaz. 2 siyah. Ters olarak ördüm. Geriye kalan 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum siyah ipimle. Ön yüze döndüm. Ön yüzde hangi sıradayız? Bakın şurayı ördük. Şimdi buradayız. İlk 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Haroşadan sonra bir ilmek düz ördüm. Beyaz ipimle bir ilmek örüyorum. 5 ilmek yine siyah. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek siyah, bir ilmek beyaz. Ön yüzden kafa karışmayacağı için burayı bu şekilde örelim. Arka yüzü genelde anlatmak istiyorum. Arka yüzde çünkü kafanız karışabilir. O yüzden burayı yine 5 siyah bir beyaz olarak devam edelim. Yerleri zaten belli, bakın. Buradan baktığınızda hangi ilmeğin hangi üstüne geleceğini bilirsiniz. Az çok modeli anlamışsınızdır. Şimdi 5 siyah bir beyaz olarak örelim. Sıra sonunda yine 4 ilmeğimizi haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna kadar devam ettim. Sıra sonunda son 4 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Beyaz ilmeğimden sonra bakın son modelin beyaz ilmeğinden sonra bir siyah düz ördüm. 4 ilmek de haroşamı örüp arka yüze dönüyorum. Şimdi arka yüze dönmeden önce yine ön yüzden kontrol edelim. Kaçıncı sıradayız? Bakın burayı yaptık, burayı yaptık. Arka yüzden de şurayı yapacağız. Yine 5 siyah bir beyaz olarak. Beyaz ilmeğimiz şuraya gelecek. Arka yüze döndüğümüzde beyaz ilmekten sonraki ilmeği beyaz olarak öreceğiz. Hemen arka yüze dönelim. İlk 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters olarak örüyorum siyah ipimle. Bir ilmek beyaz ördüm.
Bakın 4 ilmek haroşa ördüm. 2 ilmek yine siyahla ters olarak ördüm. 2 tersten sonra siyahtan sonra 1 ilmek beyaz ördüm. Siyah ipimle tekrar 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek siyah, 1 ilmek beyaz. 5 ilmek siyah. Kurulumu arka yüzden bu şekilde yaptıysanız tam olarak oturacak modeliniz. 5 siyah, 1 beyaz olarak sıramızı tamamlayalım. Bakın hep beyaz ilmekten sonraki ilmeği beyaz olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi. 5 siyah örüyoruz. Beyaz ilmekten sonraki ilmeği beyaz olarak örüyoruz. 5 siyah, 1 beyaz olarak. Umarım burası açıklayıcı olmuştur. Şimdi iki şişimizin üzerindeki ilmekleri tamamlayıp buraya kadar gelelim. Ön yüzde görüşelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde. Şimdi bir sonraki modele başlıyoruz. Yani şu aradaki şu kısmı tamamladık. Şimdi modelimize başlıyoruz. İlk 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum yine. Siyahı bırakıp beyazı alıyorum. Bırakırken de siyahı beyazın üstüne doğru bırakıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi beyaz olarak ördüm. 2 ilmek siyah örüyorum. 2 siyah. Bakın şurada ayrımda başladığımız gibi yaptık burayı da. Yani şu ayrımdan sonra yine aynı şekilde 4 beyaz 2 siyah olarak örmüştük. Yine ayrımda yaptığımız gibi yapıyoruz. 4 beyaz 2 siyah olarak sıramızı tamamlayalım. Dediğim gibi ön yüzden çok karıştırmazsınız ama arka yüzden de ister istemez karıştırılabilir. Dikkatli örerseniz ön yüzden kontrol ederek modeli tam olarak oturtabilirsiniz. Şimdi 4 beyaz 2 siyah olarak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonundaki 4 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Arka yüzde tekrar görüşelim. Sıramı tamamladım. 4 beyaz 2 siyah olarak sıra sonunda 3 beyazımız olacaktı. Ayrımda yaptığımız gibi 3 beyaz, son 4 ilmeğimizi de haroşa olarak ördük. Şimdi arka yüze döndüğümüzde hangi sırada olacağız? Şu kısımda. Yani 3 beyaz, 1 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz. Yani şu kısımda olacağız. Arka yüzden böyle kontrol ederek yaparsanız model doğru bir şekilde ilerleyecektir. Yine bu modeli de anlatayım, sonrasında devam etmeyeceğim. 4 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi öne aldım. Beyaz ipimi alıyorum. 3 ilmeğimi beyaz olarak örüyorum. 1 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz. 3 beyazdan sonra tekrar 1 siyah, 1 beyaz, diğer şişime geçiyorum. Buradan da 1 siyah, 3 beyaz örüyorum. 1, 2, 3. 3 beyazdan sonra tekrar 1 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz olarak sırama devam ediyorum. 1 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz. Böyle devam edelim sıramıza. Sıramızı tamamlayalım. Son 4 ilmeği haroşa olarak örmeyi unutmayalım. Sıramı tamamladım arka yüzden. Ön yüze geliyorum. Hangi sıradayız? Şu sıradayız bakın. Hemen başlayalım. İlk 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Haroşadan sonra beyaz ipimi alıyorum. 1, 2, 3 ilmek beyaz ördüm. 2 ilmek siyah örüyorum.
Bu ilk başlangıçta haroşanın yanı olduğu için bu şekilde. 3 beyaz, 2 siyah, sonrasında 4 beyaz, 2 siyah. 4 beyaz, 2 siyah olarak sıramızı tamamlayalım. 4 beyaz, 2 siyah olarak böyle sıramızı örelim. İlmeklerimizi örelim. Sıra sonuna kadar. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. 4 beyaz 2 siyah olarak ördük. Son 4 ilmeğimizi de haroşa olarak ördük. Şimdi arka yüze geçtiğimizde hangi sırada olacağız? Bakın 1 beyaz 5 siyah öreceğiz. Yani haroşadan sonra 4 haroşa örüyoruz. 1 ilmek beyaz örüyoruz arka yüzde. 5 siyah 1 beyaz. 5 siyah 1 beyaz. Arka yüzden de bu şekilde, yani şu kısmı örüyoruz. Şu 4 tane ilmeğin birincisini beyazla örüyoruz. Sonrasındaki 5 ilmeği siyahla. Yine bu 4 ilmeğin birincisini beyazla, geriye kalan 5 ilmeği siyahla örüyoruz. 1 beyaz 5 siyah. Bu şekilde model kendini tekrarlıyor. Artık dediğim gibi bu şekilde 2 tane model anlattım. Artık buradan sonrası kendini tekrarlıyor. Yavaş yavaş bu şekilde önden kontrol ederek, ön yüze bakarak hangi sırada mesela diyelim ki arka yüze geçtiğinizde önce ön taraftan, ön yüzden bakalım hangi sırayı yapacağız. Ona göre modeli ilerletebilirsiniz. Bu şekilde devam edip toplamda kaç sıra yapacağız? Hemen şöyle patiğimden göstereyim sizlere. Ayrımdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 model yaptım ben. 6 modelden sonra da siyah ipimle 2 sıra, 2 sıraydı sanırım, 2 sıra ördüm. Sonrasında topuğa geçtim. Eğer daha küçük yapacaksanız 36 ve 37 numara için yapacaksanız 1, 2, 3, 4, 5 tane yeterli olacaktır. Tabii ki bu elinizin ayarına göre, ipinizin kalınlığına göre farklılık gösterebilir. Çünkü bu 2,5 numarayla ördüm ben. 3 numarayla yapacaksanız daha da farklı olabilir. Daha eksik yapabilirsiniz. Ben 2,5 ile yaptığım için elimin ayarı da bu şekilde. 6 tane model benim için yeterli oldu. 6. modelden sonra da 2 sıra siyahla ördüm. Beyaz ipi kesebilirsiniz. Sonrasında topuğa geçeceğiz birlikte. Topuk zaten çok kolay. Çok çabuk yaparız orayı. Önemli olan şu model kısmını tamamlamak. Dediğim gibi dikkatli bir şekilde. Ön yüzden şaşırmazsınız ama arka yüze geçtiğinizde biraz önce benim yaptığım gibi önden kontrol ederek ilmekleri nasıl öreceğinizi bu şekilde bakarak arka yüzden rahatça örebilirsiniz. Şimdi modelimizi tamamlayalım. Sonrasında topuğu örmek üzere tekrar buluşalım. Evet, topuğa kadar modelimizi tamamladık. Benim için 6 model yeterli. Ayrımdan sonra 6 model yaptım. Burayı bir eksik yapabilirsiniz. Ayağınızın büyüklüğüne göre burayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Son 6. modelden sonra da 3 sıra siyahla ördüm. Şimdi topuğa geçiyorum. 2 şişi bir şişin üzerine, diğer 2 şişi de bir şişin üzerine aldım. 3. şişimle şimdi topuğa geçeceğim. Hemen başlayalım. İlk 4 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Bu şişimin sonunda 7 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyorum düz bir şekilde. Şişimin sonunda 7 ilmek kalacak. Normal düz olarak örüyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 7. Toplamda 7 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 7 ilmeğin ilk 3'ünü birlikte alarak kesiyorum. Yani üçlü bir kesim yapıyorum. Şişimde kalan 4 ilmeği düz olarak örüyorum. Boşalan şişimi bir kenara alıp 2 şişle devam ediyorum. Diğer şişimden 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördükten sonra yine üçlü bir kesim yapıyorum. Sonraki 3 ilmeği üçüne birlikte alarak kesiyorum. İlk kestiğim ve
son kestiğim ilmekle birlikte toplamda 11 ilmek ayırdık topuğumuza. Üçlü kesimden sonra geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. 11. ilmeğimle bir sonraki ilmeği ters olarak kestim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. 11. ile bir sonrakini düz olarak kestim. Geriye dönüyorum. Aynı işleme devam ediyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 10 ilmeğimizi bu şekilde örelim. Zaten 11 ilmek var topuk kısmında. 10 ilmeği örüyoruz. 11. ile bir sonrakini kesiyoruz. Böyle devam edelim. Topuğumuzu kesmeye birer birer kesiyoruz. Şişimizin sonunda 6 ilmek kalana kadar birer birer eksiltmeye, topuğumuzu yukarı doğru çıkarmaya devam edelim. Toplamda sonda 6 ilmek kalacak. Topuğumu örmeye devam ettim. Bakın bu şekilde. Şimdi şişimin sonunda burada 6 ilmeğim, burada da 7 ilmeğim var. Şimdi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördüğümüz 11 ilmeğimizi şimdi haroşa olarak öreceğiz. Haroşayı istediğiniz gibi örebilirsiniz. Ön yüzden düz, arka yüzden düz, ön yüzden ters, arka yüzden ters olarak örebilirsiniz. 10 ilmeğimi ördüm. 11. ile bir sonrakini kestim. Geriye döndüm. Yine aynı şekilde 10 ilmeğimizi örüyoruz haroşa olarak. 10 ilmeği örüp 11. ile bir sonrakini kesiyoruz. Yani kesme işlemimiz yine aynı. Sadece 11 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Böyle devam edelim birer birer kesmeye. 2 ilmeğimiz kalacak bu tarafta. Burada da 3 ilmeğimiz kalacak. Haroşa olarak örmeye birer birer kesmeye devam edelim. 2 ilmek kalınca bekleyelim. Evet. Devam ettim. Burada 2, diğer tarafta da 3 ilmeğim kaldı. Şimdi yine haroşa olarak devam ediyorum. Kalan ilmeklerimi kesip artık patiğimi tamamlayacağım. 10 ilmeğimi örüyorum. 11. ile bir sonrakini kesiyorum. Burada da 2 ilmeğim kaldı. Geriye dönüyorum. Yine 10 ilmeğimizi örelim. On ilmeğimi ördüm. 11. ile kenarda kalan 2 ilmeğimi de alarak son kez üçlü bir kesim yapıyorum. Geriye döndüm. Ön yüze döndüğümde ilmeklerimin tamamını kesiyorum. İlk 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. İlmeğimi tekrar şişime taktım. Bir sonrakiyle birlikte kestim. İlmeği şişme takıyorum. Bir sonrakiyle birlikte kesiyorum. Kesme işlemini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi keselim 11. ilmeğimize kadar. 11. ilmeğime geldim. Bakın şu 11. ilmeğim topuk kısmındaki. İlmeğimi tekrar şişime takıyorum. 4 tane ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğin 4'ünü birlikte alarak kesiyorum. Şöyle keselim. Bir tane de zincir çekelim. İpimizi kesmeyelim. Şimdi kenardaki haroşa kısmı biraz ince olduğu için, çünkü 4 ilmek burada, 4 ilmek de diğer tarafta. Ben patiğimin kenarına bir sıra sık iğne gittim. Daha tok ve kıvrılmaması için. Hemen tığımı alıyorum, ipimi koparmadan buradan sık iğne yapmaya başlıyorum. Bir tane zincir çektim. Siyah olduğu için çok fazla görünmüyor ama şu kenarlarda yuvalarımız var. Bakın şöyle. Umarım görünüyordur. Bu kenarlara her yuvaya birer kez batarak sık iğnemizi yapalım. Çok sıkı yapmayalım. Gayet normal gevşeklikte olsun. Ayağınıza giyip çıkartırken yoksa zorlanabilirsiniz. Gayet şöyle bırakarak esnek bir sık iğne yapıyorum. Hani hem buranın maksat buranın biraz genişlemesi ve kıvrılmaması.
Her yuvaya birer kez batarak devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar bu şekilde sık iğnelerimi yapacağım. Siz de yapın. Başlangıca kadar gelelim, orada bekleyelim. Sık iğnemi yaptım. Patiğimin kenarına dolandım bu şekilde. Başladığım noktaya geldim. Şimdi burada bir zincir çekip sık iğneye başlamıştık. O zincirin içerisine şöyle batıyorum. Çıkardığım ilmeği bir önceki ilmeğin içerisinden geçirip bu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Artık patiğimi tamamladım. Gördüğünüz gibi diğer yani sık iğne gitmeden daha böyle ince gözüküyordu. Sık iğneye gidince bir tık kalınlaştı, gördüğünüz gibi. Görüntüsü de güzel durdu bence. Şöyle hemen göstereyim modelimi. Harika bir model gerçekten. Biraz zorlu olsa da gerçekten güzel bir model. Hemen santim olarak da sizlere ölçüsünü vereyim. Benim elimin ayarına göre bu ölçülerde 26 santim olmuş. 38-39 numaraya uygundur. Biraz da ben 2,5 numarayla ördüğüm için bir tık sıkı oldu bu. Ama gayet güzel bence. Ben kendi ayağıma giydiğimde 38 numaraya gayet uygun oldu. Şöyle hemen ayak mankenine de geçirelim. Videomuzu tamamladık. Umarım sizler için açıklayıcı, anlaşılır bir video olmuştur. Şöyle geçirelim hemen. İçine alacağım ama hemen çıkıyor dışına. Evet, şöyle. Bakın, güzel bir model oldu bence. Her tarafına modeli uyguladık. Eğer ayrımdan sonra yapmak istemezseniz modeli buraya kadar yapabilir. Ayrımdan sonrasında sadece siyah ipinizle örebilirsiniz. Ama genelde bu şekilde tercih ediliyor. Şöyle her tarafını göstereyim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için açıklayıcı ve anlaşılır bir video olmuştur. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.